Ah, evet, canlı yayındayım, öyle değil mi? Dalmışım. Şey gibi geldi, aslında canlı yayın düğmesine ben basıyorum ama sanki birileri, "Evet, başla, canlı yayındayız." falan diyecek gibi geldi. Ben de böyle duruyordum. Hoş bulduk. Bu bir masal yayını. Masal, mitoloji canlı yayındayım yine. Özlemişim, özlüyorum bunu çünkü bunun tadı başka oluyor. Bu çünkü herkese açık olduğu için benle ilk defa karşılaşacak takipçiler de geliyor, izleyiciler de geliyor. İlk defa beni görüyorlar. A, ne kimisi diyordur bu kadın deli mi, manyak mı, nedir? Ay, ya da ne tatlı kadın falan. Türlü türlü yorumlar gelecektir. Evet, imparator, sanmıyorum. Belki bir kral üyeliği yayını yaparım. Öncelikle şimdi ne okuyacağım? Masal okuyacaktım ama sonra dedim ki ben çoktandır mitoloji okumuyorum. Mitoloji okuyayım. A, sadece şeyler mi yazabiliyor yoksa? Üyeler galiba. Öyle bir şey yaptım. Aboneler yapacaktım ama şu anda sadece üyeler yazabiliyormuş. Bana üye olan kişiler. Öyle bir şey var ama herkes izleyebiliyor. O zaman, siz yorum yapamayacaksınız, kusura bakmayın. Yani en az bir savaşçı üyelik falan varsa bile onlar da yorum yapabilirler. Şu anda böyle bir şey yapmışım. Bunu bilerek yapmadım. Aslında ben sizin yorumlarınızı takip etmeyi seviyordum. Bugün böyle oldu. Neyse, zaten ben mitoloji okuyacağım. Öyle değil mi? Sadece ne okusam acaba diyordum, karar vermemiştim henüz. Deniz ve su tanrıları mı okusam? Ben böyle Demeter falan okumak istiyorum ya. Yani, öyle bir moddayım. Yeşiller, pembeler giyindim ya. Bir bakayım nerede Demeter? Aaa, Demeter'i bilir misiniz? Şurada bir bakayım hangi sayfadaymış, yoksa başka kısımdan da Demeter'i okurum. Neden Demeter'i okuyorum? Çünkü eylül ayına girdik. Demeter, Seres, 131. Acaba şöyle biraz otursam mı? Ay, yalnız çok sıcak, birazdan şunu çıkaracağım. Birazdan ama. Evet. A, güzel sığdım ekrana. Bazen sığmıyorum. Şöyle azıcık bir tık yükseltirsem yüzüm de çıkar. Evet. Evet, başlıyorum. Demeter, Kronos ile Rhea'nın kızıydı. İsmi toprak ana anlamına gelir. Bu yüzden doğa ve insanlık medeniyetiyle özel ilişkisinin yanı sıra antik yer tanrıçası kavramının da dışa vurumudur. Mahsullerin serpilmesi onun gücüyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca tarımla uzaktan ya da yakından bağlantılı olan ve insanların ilk olarak ondan öğrendikleri tüm becerilerin hamisi olarak görülmüştür. Böylece Demeter bir medeniyet tanrıçası kademesine yükselmiştir. İnsanları düşük avcı ve çoban kademesinden tarım yoluyla kurtarmış ve önceki kaba haşin tavırlarını kanunlarıyla ahlakın kontrolü altına sokmuştur.
Böylece şiirlerinde zil şarkısında bahsettiği gibi cennetin cömert kızı olmuştur. Demeter'e yakışan bir şekilde giyindim. Ben de böyle yeşiller, pembeler, böyle oturuşumla bir disipline sokmak lazım. Yaşlılar ıssız bozkırların yabanisi derdi. Kulübesine varlığı süzülürdü. Uyandırırdı sıcak aile hissini ve samimi ilişkilerde en güzeli. Bu küçük topluluğun kalbinde belirirdi memleket içgüdüsü. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Demeter, insanların uygarlığı ve davranışları üzerinde faydalı etkilerinden daha önce bahsettiğimiz Dionizos ile bağlantılı hale gelir. Dionizos'u okumuş muydum? Okumadıysam ayrıca okurum. Aslında Dionysos hakkında çıkmış yeni bir kitap var ama şimdi devam edelim Demeter'e. Bu durum iki ilahın Eleusis efsanelerindeki yakın ilişkisini açıklar. Anlatıda Dionysos, Iakchos hatta Demeter'in oğlu ve Kora Persephone'nin kocası olarak görünmektedir. İnsanlar arasındaki kanun ve nizamın tesis edilmesinde oynadığı önemli rolden dolayı evlilik tanrıçası olarak hürmet görmüştür. Çünkü evlilik sivil toplumun kurulması için zorunlu görülür. Kendisi ayrıca Millet Meclisi'nin de koruyucu tanrıçasıdır. Millet Meclisi falan deniyor. Yani aslında mecliste böyle bir tanrıça olması ne güzel olur, değil mi? Yani bizim meclisi de düşünün. Bir tanrıça edasıyla olan bir kadın. Hatta ben şey diyordum ya, parti kuracağım diye, siyasi parti. Adı da Yüksek Topuklar Partisi olacaktı. Böyle bir tanrıça ya da ancak bir tanrıça meclisi şey yapar, düzene sokar herhalde. A! Tanrıça sadece Carolina'nındır. Öyle zaten. Yani burada öyle. Sonra uçup da şey yapmayalım. Bu tanrıçanın ismiyle ilintili sayısız efsaneden muhtemelen hiçbiri kızı Persefone ya da Kora'nın kaçırılmasından daha meşhur ya da ona ibadet hakkında daha anlam yüklü olamazdı. Bir keresinde Persefone, Okyanos'un kızları ile çiçek toplayıp çelenk yaprakları, çiçeklerle dolu bir merada oyun oynuyormuş. Daha önceden gözüne kestirdiği bir nergisi koparmak için arkadaşlarının yanından ayrılmış. Tam o anda ayaklarının altındaki yer birdenbire açılmış. Burnundan soluyan atların çektiği bir arabada cehennem diyarının tanrısı Pluto ya da Hades ortaya çıkıvermiş. Tüm çırpınmalarına karşın rüzgar kadar hızlı hareket ederek dehşete düşen bakireyi kapmış ve arkadaşları facianın farkına varamadan karanlık diyarın içinde gözden kaybolmuş. Ancak Zeus tüm bu olup bitenden haberdarmış çünkü kızını Demeter'den gizli Plüto'ya verme vaadinde bulunmuş. Demeter sevgili kızını özleyip hiç kimse nereye gittiğini söyleyemediğinde meşaleler yakıp günler ve geceler boyunca yeryüzünün tüm diyarlarında yemek yemek ya da uyumak için bile durmadan endişeyle dolanmış. Sonunda her şeyi görüp duran Helios, Demeter'e olanları anlatmış. Lakin her şeyin Zeus'un rızasıyla gerçekleştiğini gizlememiş. Büyük bir hiddet ve kederle dolup taşan tanrıça, diğer tanrılar topluluğundan ayrılıp kendini derin bir yalnızlığa gömmüş. Bu arada yeryüzünde hiçbir mahsul yetişemez olmuş ve dünya çapında bir kıtlık insan ırkını yok olması tehlikesine sokmuş. Zeus
Birbiri ardına elçiler gönderip kızgın tanrıçaya Olimpos'a geri dönmesi için yalvarmış ama boşunaymış. Demeter kızı gelene dek Olimpos'a dönmeyeceğini ya da yeryüzünün mahsullerinin yetişmesine izin vermeyeceğini and içmiş. Zeus mecburen razı gelmiş ve Hermes'i aşağı dünyaya Persephone'yi geri getirmek üzere yollamış. Hermes haberci tanrıdır. O yüzden geri yolluyor onu. Yani haber veriyor ki diyor kızını getir. Görevlidir yani Merkür, Hermes. Persefone bu emre sevinçle uymak üzereymiş. Ancak tam ayrılmak üzereyken Hades ona yemesi için bir nar tanesi vermiş. Narı yedikten sonra kendisini bir anda ona bağlanmış hissetmiş ve geri dönememiş. Ancak Zeus aracılığıyla bir anlaşma yapmış. Anlaşmaya göre Persefone yılın 2/3'ünü yukarı dünyada annesiyle geçirecek ve geri kalan da kocasıyla birlikte olacakmış ya da olabilecekmiş. İşte bu yüzden her yıl ilkbahar gelgitinde Persefone yeraltının krallığından yükselip annesinin eşliğinde hoşça vakit geçirir. Ancak sonbaharın sonlarına doğru karanlık ve ölüm diyarına geri döner. Persefone'nin dönmesine az kaldı. Ama daha dönmedi, hala var biraz daha ışıklar. Yani 21'inden sonra, yani ya bunu böyle Cadılar Bayramı dönemine denk getirirler. Çünkü böyle kış asıl Cadılar Bayramı zamanı başlar diye düşünülüyor. 31 Ekim falan gibi. Benim de zaten en sevdiğim zamanlar Eylül ve Ekim'dir. Ekim'in sonuna kadar. Ve devam edelim. Bir de mesela nar tanesi de şu bakımdan çok ilginç. Narla ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Hani şey kavramı vardır. Nar ve nur derler. Aslında nuru çoğaltmak önemlidir. Nar ise tanedir. Şeye bağlıdır. Yani bir e, daha maddesel bir şeydir nar. Tamam, bereketi simgeler ama bir tane nar yiyor ve bağlanıyor ona. Ama mesela önceden bağlamamış. Ne zaman geri alıyorlar o zaman bağlıyor bir şekilde. Ya da sanki nar yediği zaman onunla asıl o zaman birlikte olmuş gibi bir şey var yani narı yemek. Bu efsanenin anlamını keşfetmek çok zor değildir. Basitçe gözlerimizin önünde her yıl yenilenen manzaranın mecazi temsilidir. Yani bitkiler aleminin ölümü ve sonra da tekrar hayata dönüşü. Kora kış ayları boyunca Hades'in krallığında ikamet ederken tabiat ana kayıp kızı için yaz giysisi kuşanmış gibi gözükür. Eleusis efsanelerinde bitkisel dünyanın bu kaçınılmaz ölümü ile yeniden dirilişi ruhun ölümsüzlüğünü öngören daha yüce bir mananın sembolü olarak algılanmıştır. Her canlı varlık Kora'nın kaderini paylaşır. Her yaşam sırf sonunda kabrin karanlığından öncekinden daha güzel ve daha görkemli bir biçimde yükselmek üzere soğuk ve kaçınılmaz ölümün kurbanı olur. Bu harikulade ve çarpıcı efsaneyle yakından ilintili olan başka bir tanesi Eleusis efsanelerinin başlangıcından söz eder. Benim de bu ayakkabı 2'de 1 düşüyor. Bu harikulade ve çarpıcı efsaneyle yakından dur bakayım. Başlangıcından söz eder. Evet. Demeter kızının kaybının ardından yaşlı ve fakir bir kadın kılığında yeryüzünde dolaşırken Elosis'e gelir. Şehrin kralı Kleos'un kızları onu su çekmek için gittikleri Bakireler kuyusunun ses mi gitti? Seste sorun var. Şimdi nasıl, ses geliyor mu? Şu an var değil mi ses? Ya Merkür retro işte ya. Yani illaki bir sorun, sıkıntı oluyor.
Şimdi ses var değil mi? Evet var. Yani demin yanıp sönüyordu, dedim ki ses gitti, eyvah. Yalnız çok sıcak. Oo. Başka bir günde Persephone'yi okuruz. Bakayım ben şöyle. Eleusis efsanelerin başlangıcından devam edeceğim şimdi. Başka bir efsane. Demeter kızının kaybının ardından yaşlı ve fakir bir kadın kılığında yeryüzünde dolaşırken Eleusis'e gelir. Şehrin kralı Kleos'un kızları onu su çekmek için gittikleri Bakireler kuyusunun yanındaki bir taşın üstünde otururken bulur. Yaşlı kadına babalarının evindeki en küçük erkek kardeşleri Demofon'a süt annelik yapmayı teklif ederler. Niye okuyamadım biliyor musunuz? Tam o sırada ayrılmıştı o yüzden. Tanrıça razı gelir ve genç prensi süt anne olarak görevlendirdiği Kleos'un evinde nazikçe karşılanır. Çocuktan o kadar hoşlanır ki onu tanrıların yemeğiyle kutsayarak ve geceleri ateşin korunda yatırarak ölümsüz kılmaya karar verir. Ancak çocuğun annesi ne yaptığını fark ettiğinde kadının çığlığından rahatsız olur ve bu yüzden cömert niyeti yerine getirilememiştir. Kendisini Kleos'a ifşa eder ve krala Eleusis'te şahsına bir tapınak inşa ettirmesini emreder. Tapınak tanrıçanın yardımıyla alelacele tamamlandıktan sonra Kleos ve diğer birkaç prensi Triptolemus, Eumolus ve Diokles kutsal törenleri için hizmetine alır. Kleos'un oğlu olarak adlandırılan Triptolemus, yeryüzünün her yerinde tarım bilgisi ile kendisine ibadeti yayma görevini verir. Bu amaçla ona kendi arabasını ve ejderhalarını ödünç verir. Bu vazife üzerine Triptolemus yeryüzünün tüm diyarlarını gezmiş, her yerde tarımın nimetlerini tanıtmış ve insanları düzenli siyasi topluluklar içinde bir araya getirmiştir. Gittiği her yerde iyi karşılanmış ve bazen tanrıça devreye girip sunduğu yararları küçümseyenleri cezalandırmak zorunda kalmıştır. İskit kralı Linceus ile Tesalya prensi Erixitmon'un başına gelenler buna örnektir. Ancak nihayetinde tanrıçanın davası galip gelmiş ve cömert tanrıçaya tapınma dünyanın her yerinde kendiliğinden yayılmıştı. Evet, ben biraz aşağı geçeceğim. Sanırım zaten herkes yorum yapamıyor değil mi? Sadece üyelerim yapıyor. Bir yorum yapabilir misiniz? Ses nasıl? Güzel geliyor mu? Evet. Yalnız çok sıcak. Tamam. Hadi şöyle strawberry olmayayım dedim ama gerçekten sıcak basınca. Evet, şimdi şeye devam ediyorum ben yine tanrıçanın ibadetlerini. İbadetinin en önemli merkezi Salamis Körfezi'ne güzelce konumlandırılmış Eleusis şehrindeydi. Şehrin bu saygınlığını, bağımsızlığını kaybedip Atinalıların idaresine girdikten sonra bile yani cümleler bitti. Şehrin bu saygınlığını, bağımsızlığını kaybedip Atinalıların idaresine girdikten sonra bile sürdürmüştür.
Eleusis efsaneleri hem burada hem de Atina'da Demeter ve onunla bağlantılı ilahlar onuruna kutlanırdı. Muhtemelen Koran'ın sembolik bir tarihçesini de kapsıyordu. Ay. Büyük ve küçük efsaneler arasında bir ayrım vardı. Küçük olanlar Atina'da Anthesterion Şubat ayında kutlanırdı. Daha çok Eylül ayında gerçekleşen ve 9 gün boyunca kısmen Atina'da, kısmen de Eleusis kutlanan büyük efsaneler için bir hazırlık niteliğindeydi. Bu gizli törenlerde sadece üyeliğe kabul edilmiş olanlar yer alabiliyordu. Festivaldeki başlıca etkinlik 6. gün Atina'dan Eleusis'e kadar yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen büyük ve kutsal bir geçit töreniydi. Geçit töreninde yer alanların hepsi çoğu zaman 30.000 kişiye kadar çıkıyordu. Atina'da sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktıklarında Mersin ağacı dallarından taç giyip ellerinde meşale taşıyorlardı. Evlilik tanrıçası ve kanun yapıcı özelliğinden dolayı Demeter'in onuruna Kasım ayının başında kutlanan Thesmophoria Festivali Eleusinia'ya göre daha az önemliydi. 5 gün sürüyordu ve sadece evli kadınların yer almasına izin veriliyordu. Romalıların Ceres'i şüphesiz antik bir İtalyan tanrıçası olduğu halde Yunanlıların Demeter'in tam anlamıyla karşılığıydı. Evet, tekrar okuyayım burayı. Romalıların Ceres'i, yani Roma'da buna Demeter'e Ceres deniyor. Şüphesiz antik bir İtalyan tanrıçası olduğu halde Yunanların Demeter'inin tam karşılığıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ibadetinin başarılı bir şekilde nüfuz etmesinin ardından bütünüyle Demeter'le özdeşleştirilmiştir. Ceres ve onunla bağlantılı ilahlar olan Liber ve Libera'nın en önemli festivali Nisan'ın 19'una denk geliyordu. Bu tarih tam olarak bir ilkbahar ayına rastladığı için İtalyan halkı tarafından özellikle tarım işlerine bakan ilahlara adanmıştı. Serelia Festivali herhalde Serelia diye okunuyor. Festivali herkesin beyaz giyindiği büyük bir geçit töreniyle açılırdı. Daha sonra sirkte kurban etme törenleri ve oyunlarla kutlanırdı. Bu törenlerin yönetimi alt tabaka bayındırlık görevlileri tarafından fazlaca abartılırdı. Hem Yunanlar hem de Romalılar arasında Tanrı'ya verimliliğin sembolü olarak dişi domuz kurban edilir. Ancak bunun dışında kendisine inekler, ağaçlar ve kovanların ilk mahsulleri sunulurdu. Tanrıçanın betimlenmesini de okuyayım ve ondan sonra da yayını kapatayım. Tanrıçanın sanattaki betimlenmesinde ağırbaşlı bir gurur ifadesi ile küçümseyen nezaket birbiriyle harmanlanmıştır. Başlıca simgeleri meşale, bir tomar mısır, saçlarının arasındaki mısır başaklarıyla örülmüş çelenk ile yanındaki çiçeklerle dolu bir sepettir. Antik birkaç heykel arasında Roma'daki Kapitolin Müzesi'nde bulunan büyük mermer bir figür bahsedilmeye değerdir. Pompei'deki bir tablodan elde edilen gravür çizim Demeter'i eli açık bir tarım tanrıçası olarak betimler. Resimde tahtta oturur, sağ elinde 2 çanak yapraklı bir meşale, sol elinde ise mısır koçanı bulunur. Evet, mevsime uygun oldu. Bir dahaki gün ben yani bu yakınlarda Persephone'yi de okuyayım diye düşünüyorum. Evet, sadece üyeler yorum yapabiliyor. Sohbet etmeyi isterdim aslında. Bunu yanlışlıkla yaptım ve belki de daha hayra olmuştur. Bazen de çok bölünüyorum. Böyle mitoloji derslerinde belki de kapalı tutmam daha doğru olacaktır. Bu arada ben yeşil ve pembeyi çok severim, ikisini yan yana da. Turkuaz ve maviyi, lacivert ve maviyi de seviyorum. Yani böyle saks mavisi, beyaz,
turkuaz beyaz, turkuazlarla böyle hafif toprak tonları ama bunun da ayrı bir yeri var böyle yeşil ve pembenin. Böyle taktım, takıştırdım. Biraz da Persefone edasıyla ya da Demeter mi bilemiyorum artık. Bir düzene sokmak lazım ama her şeyi, tarımı da, doğayı da. Evet, yayını kapıyorum. Şunu duyurayım tekrar. Bunu her seferinde duyuruyorum. Teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Bugün canlı yorum yapamadınız ama yorumları okuyorum. Bazen geç okuyorum ama bir takip var. Yorum yapın. Bu daha fazla kanalın öne çıkmasını sağlıyor. Daha fazla yayın için kanala abone olabilirsiniz. Şöyle diyeyim, en alt seviye savaşçıları ben aslında bir tane üyelik azaltıp değiştirecektim ama baktım ki savaşçılar bayağı çok. Savaşçıları tekrar yani yayınlarımı daha arttıracağım. Shorts'ları da takip edin derim. Orada arada değişik şeyler olabiliyor. Bunun dışında nedir? Patreon hesabım var. Patreon hesabı yurt dışındaki kişiler için. Ya Patreon hesabında yine şeyler var açıkçası. Bu YouTube videoları var. Yani farklı şey çok az koyuyorum. Çok nadir koyuyorum ve yabancılara yönelik ya da gurbetçilere yönelik. Yayın olacak mı? Bir yayın daha yapabilirim. Kral üyelik yayını yapayım. Çoktandır krallara yayın yapmadım. İmparatorlara bolca yayın yapmıştım. Durum böyle. Görüşmek üzere diyorum. İyi geceler. İyi hafta sonları.